Kişinin psikolojisi, mizacı çok önemli biliyorsunuz. Burcu da önemli. Ve bazı insanlar iletişime daha açık oluyor değil mi? Başak Burcu gibi, ikizler gibi Merkür etkisiyle. MR çektiriyorsunuz, görüntüleme yöntemlerine bakıyorsunuz. Her şey normal çıkıyor. Her şey normal çıktı diye sen normal misin? Değil. Her sabah ağrıyla uyanıyor insan. Bir lokma bir şey yese midesi, bağırsakları sanki hamileymiş gibi şişiyor. Evet. Ama mizaç etkiliyor. Burçlar ilintisi var. Bunları araştırmalarda, kendi deneyimlerimizde de gördüğümüz için. Ağrılar neden arttı? Niye her yerimiz ağrıyor hocam? Bazen ağrıya sebzeler bile sebep olabilir. Mesela bir safra kesesinin ağrısı sizin omuzunuzda ilk işareti verebilir. Bazen hastalıkların duygusal sebeplerinde ve kök nedenlerinde iyi bilirsek biz o zaman tedavide daha güzel sonuçlar alıyoruz. Hangi duygular hangi organları etkiler? Özellikle öfke nöbetleri, endişe, kaygı olanlarda karaciğer, böbrek çok etkilenir. Siz gidiyorsunuz, tahlil yaptırıyorsunuz, tanı yok. Sürekli tahlil yaptırmayı Evet. doğru buluyor musunuz? Özellikle bu dolunay günlerinde de insanlar daha öfkeli, daha şiddete eğilimli oluyorlar. Eşler arasındaki şiddet, kavgalar falan dolunay günlerinde daha fazla artmış. Eve geliyor, patlıyor eşine. Ben öyle durumlarda hanımefendilere öneriyorum ki yastığına veyahut da eşinizin işte gömleğine, tişörtüne, yakasına Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün şahane bir konuğum var. Doktor Mehmet Portakal hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Teşekkür ediyorum. Yalnız biz yayına girmeden önce hocam gözleriyle röntgen çekti bütün ekibe. Yani daha içeri girer girmez dediniz ki mesela boynunda senin böyle bir sıkışma var. Ağrı var ve doğru, evet, böyle masa başı çalıştığım için sürekli buralarımda da hep ağrı olur benim. Ya aslında gençlerde daha fazla var artık bu. Ağrılar neden arttı? Niye her yerimiz ağrıyor hocam? Hakikaten günümüzde çok yaygınlaştı. Eskiden fizik tedavi ya da işte bel boyun ağrıları sanki yaşlılıkta karşımıza çıkan bir sorunmuş gibi düşünülürdü. İleri yaşların bir sorunmuş gibi düşünülürdü ama şimdi genç yaşlı herkeste var. Yani başta bir yaşam tarzımız tabii. Elimizde telefon, masa başında çalışanlar için özellikle hep bilgisayarın karşısında, ekranın karşısında belli pozisyonda durmak, sık pozisyon değiştirmemek omurgaya binen yükü, belli bölgelere binen yükü artırıyor ve ağrılar oluşuyor. Bir de işte yediğimiz içtiğimizden tutun hareketsiz yaşam tarzı, günlük alışkanlıklar, stres kaynaklarının çok artmış olması ağrıların pek çok sebebi. O yüzden güne ağrısız başlamak için, ağrı tedavileri için biz kök sebebi öncelikle bir tespit etmek istiyoruz. Neden kaynaklanıyor? Yani bir bel boyun ağrısı deyip geçiyoruz ama bunun sadece işte belle ilgili 60 civarında sebebi var. Bunlardan hangisi sizin belinizin ağrınızın sebebi ya da boynunuzun? Gerçekten omurgayla ilgili bir sorun mu var? Diyelim boyun ağrınızın, baş ağrınızın. Orada omurgadan kaynaklanan bir omurga eğriliği mi? Mesela günümüzde skolyoz çok arttı, kifoz çok arttı. Skolyoz omurganın yana doğru eğriliği, kifoz da öne doğru eğriliği. Omuzlar biraz öne gelir. Hani genç kızlarımız ergenlikte biraz öne eğik durma ihtiyacı hisseder gibi. Veya skolyoz işte iki omuzun birbirine eşit olması. Diyelim karşıdan baktığımız zaman omuzlardan biri yukarıda biri aşağıdaysa bu önemli bir skolyoz belirtisi. Buna bakmak lazım veya kişiler bizi izleyen arkadaşlarımız aynanın karşısına geçip şöyle üzerlerindeki kıyafetle çıkarıp bir bakabilirler. Eğer iki tarafta bir asimetri varsa bu skolyozun bir belirtisi veya çocuklarınızı bu şekilde kontrol edebilirsiniz kıymetli izleyenler. Bir de biz kadınlar hocam böyle çantayı hep bir tarafa takıyoruz. Mesela benim alışkanlık hep sola takıyorum. Sağda taşıyamıyorum çantayı. O da herhalde değil mi? Ağırlık O da hep bir etkiler tarafta. tabii. Hep bir tarafa yük verilirse o da etkiler tabii ki. Veyahut da işte bir tendonlarda bir yırtık, bir iltihaplanma kişinin duruşunu etkiliyor. Ağrıyı kompanse etmek için boynunda belinde bir sorun varsa. Bazen ağrılar anatomik bir bozukluktan meydana gelebilir. Bir omurga eğriliği, boyun fıtığı, düzleşme gibi. Bunlara bakmak lazım. Bazen iç organlardan yansıyan ağrı olabilir. Mesela bir safra kesesinin ağrısı sizin omuzunuzda ilk işareti verebilir. Bunlar önemli. Nereden geldiği, yansıdığı. Bazen de boynumuz bizim sadece başımızı taşımıyor Aysu Hanım. Duygularımızı da taşıyor. Stres, içimize attığımız, dile getiremediğimiz düşünceler, duygular burada özellikle trapez kaslarını çok gerer. Yani karşıdan baktığımız zaman bu trapez kaslarının duruşu nereden gerilmeye başlamış, o duruş hemen fark eder veya buradaki gerginlikler hemen kendisini fark ettirir. O yüzden biz geldiği zaman ağrıyla bir danışanımız hem gerçekten altında organik bir sebep var mı, anatomik bir bozukluk var mı?
Ona bakıyoruz. Hem de başka fiziksel, mental, psikolojik pek çok sebep olabilir. Bunları da gözden geçiriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bazen de duygusal sebepler olabiliyor. Hangi duygular hangi organları etkiler? Mesela demin saydınız ya, birkaçını daha sayalım. Evet, özellikle kaslarımızla ilgili duygularda, özellikle boyun ağrılarında işte dile getiremeyen, içimize attığımız düşünceler, duygular çok etkiliyor tabii ki. Yine belde, sırtta özellikle hayatın yükü fazla olan, onu taşımakta zorlanan insanlarda, hep bir şeylere adapte olmak, uyum sağlamak durumunda kalan insanlarda biz skolyozu, omurga eğriliğini çok görüyoruz. Yine biliyorsunuz iç organlar da aynı şekilde. Özellikle öfke nöbetleri, endişe, kaygı olanlarda karaciğer, böbrek çok etkilenir gibi. Aslında bazen hastalıkların duygusal sebeplerinde ve kök nedenlerinde iyi bilirsek biz, o zaman tedavide daha güzel sonuçlar alıyoruz. Başarılı bir tedavi için önce kök sebebini bilmek, teşhisi net ortaya koymak ve hastalığın derecesine göre doğru tedaviyi doğru zamanda başlamak gerekiyor. Evet. Şimdi ben izleyicilerimiz adına birçok soru soracağım ama hocamın da kitabını mutlaka edinmeleri gerekiyor. Bu tam bir çözüm rehberi kitabınız hocam. Buradan birkaçını biz elimizden gelen süremiz yettiğince açıklayalım ama bunu alıp okursanız da daha faydalı olacak hocamın kitabını. Şimdi hocam hani dediniz ya, ağrılara mesela ben de nasıl geçecek? Çünkü herkes diyor ki evet şu şunun için ağrıyor, bu bunun için ağrıyor ama bir çözümü olmalı bunun. Hani siz de dediniz ki hacamat çok iyi gelir. Vücudumuzdaki toksinler cilde yakın olduğu günler var. Bizim hacamat takvimini oluştururken her ay başında bunu belirliyoruz ve önerdiğimiz günler oluyor. Tabii tıbbi bir işlem olduğu için her zaman yapılabilir hacamat ama eğer acil bir durum yoksa bu günleri takip edilmesini öneriyoruz. Özellikle bu günlerde yapılırsa içerideki biriken o toksinlerin dışarıya tahliye imkanı çok daha fazla oluyor. Ta 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz bu günleri takip edermiş ve arkadaşlarına da o günlerde hacamat yapılmasını önerirlermiş. Şimdi araştırıldı ki neden bugünlerde diye. Aynı dünyamızda kara, deniz oranı gibi vücudumuzun da 3'te 2'si su. Nasıl mesela denizler bazen metcezir hareketlerinden dolayı daha dalgalı olursa, özellikle bu dolunay günlerinde de insanlar daha öfkeli, sempatik sistem daha aktif, daha böyle endişe, kaygı, stresli, depresif olabiliyorlar. Kendilerine hakim olamadıkları zamanlar olabiliyor. Daha şiddete eğilimli oluyorlar. Hani bazen filmlere de yansımış ya, dolunay günlerinde insanın psikolojisinin etkilenmesi. O yüzden hakikaten bunun fizyolojik tarafları da var. Ve dolunaydan sonraki günlerde insan vücudu daha dingin oluyor ve bahsettiğim gibi vücuttaki toksinler de cilde daha yakın oluyor. Bu günlerde tansiyonlar yükseliyor, daha öfkeli oluyorlar. Mesela araştırma yapılmış, eşler arasındaki şiddet, kavgalar falan dolunay günlerinde daha fazla artmış. Ben o yüzden fibromiyalji hastalarımıza özellikle öneririm. Bazen hani bazen insanın eşi daha öfkeli ya da narsist yapıda olabiliyor. Veyahut da işte işiyle ilgili bir stres oluyor. Eve geliyor, patlıyor eşine. O stresinin yansımalarını evdekiler, eşi, çocukları yaşayabiliyor. Evet. Ben öyle durumlarda hanımefendilere öneriyorum ki yastığına veyahut da eşinizin işte gömleğine, tişörtüne, yakasına lavanta gibi, melisa gibi bazı sakinleştirici aromaterapi yağları var. Ondan damlatın birkaç damla. Mesela gece pasiflora çok güzel uyku sağlar, rahatlatır, pamuk gibi yapar. O öfke nöbeti yaşayan veya narsist yapıdaki hep işte emreden diyelim beyefendileri Eyvah eyvah. birazcık hanımefendilere böyle küçük tiyolar da verelim. Hakikaten o ailedeki huzurun sağlanması konusunda böyle küçük adımlar bile katkı sağlayabilir. Mesela bir bitki çayı olabilir. İşte melisa, papatya bu konuda çok iyidir. Veya uyku problemi varsa özellikle diyelim bir yine valerian, kedi otu gibi, pasiflora gibi çaylar iyi gelir. Aromaterapi yağları da var bahsettiğim gibi. Bunlardan istifade edilebilir bu konularda. Ama özellikle dolunay günlerinde ne yazık ki insanların psikolojisi etkilendiği için böyle istenmeyen durumlarla, ağrılarla daha fazla karşılaşıyoruz. Ağrıların kök sebebini bilmek lazım dedik. Fibromiyalji de bunlardan biri mesela. Tahlil yaptırıyorsunuz, her şey normal çıkıyor Evet. Aysu Hanım. MR çektiriyorsunuz, görüntüleme yöntemlerine bakıyorsunuz, her şey normal çıkıyor. Şimdi her şey normal çıktı diye sen normal misin? Değil. Her sabah ağrıyla uyanıyor insan. Bir lokma bir şey yese
midesi, bağırsakları sanki hamileymiş gibi şişiyor. Evet. Veya aldığı nefes yetmiyor kendisine. Yorgun. Hani böyle bir Böyle iç yorgun çekme kalkıyor. ihtiyacı hissederiz. Evet, 7-8 saat uyumasına Uyuyor, rağmen yorgun. ama sabah sanki üstünden tır geçmiş gibi hocam diyor. Niye? Bazen beyin sis oluyor, unutkanlık oluyor, konsantre olamıyor işine. Çünkü fibromiyajide dokular oksijensiz kalıyor. Oksijen azlığı her organda kendisine özgü belirtilerle ortaya çıkıyor. Bazısında işte sabah güne ağrıyla başlamak, uyusanız bile sanki uyumamış gibi, enerji Kamyon eksikliğiyle geçmiş gibi uyanmak üzerinden gibi. böyle. Aynen. Dün dedim ki 10 saat uyuyayım mesela. Uyuyayım sabah dinç kalkacağım yine yorgunum. İşte sizin duruşunuz mesela gayet iyi. Devamlı masa başında olan birisine rağmen Ama pilates yapıyorum haftanın 3 kaslarınız günü. çok, yani o çok iyi olur tabii ki. Biz de işte önce fizik tedaviyle o kasları bir esnetiyoruz. Fasyaların esnekliğinin sağlanması çok önemli çünkü fizik tedaviyle, uygun yöntemlerle, osteopati, lazer, radyo frekans gibi veya o bölgelere enjeksiyonlar var işte değişik PRP, plazma tedavileri, mezoterapi, nöral terapi, egzozom gibi. Onlar sağlanıyor, hacamatla da destekleniyor ama sonrasında biz de pilates ve günlük yapılacak kişinin ihtiyacına uygun egzersizleri muhakkak planlıyoruz. Onlar çok önemli. İyi yapmışsınız. Devam edin lütfen. Ve tabii ki beslenme çok önemli. Fibromiyajı deyince ve hacamatta da önemli bunlar. Hacamat beslenme programı var, fibromiyajı var. Burada hep amacımız hücreleri genç tutmak, enerjik tutmak. Bunun için ne yapacağız? Bizim antioksidan beslenme dediğimiz bir beslenme tarzı var. Yani vücudu yormayan, vücutta ödem oluşturmayan, iltihap oluşturmayan bir beslenme tarzı. Bunun için büyükbaş et süt ürünleri yerine küçükbaş et süt ürünleri, mesela dana eti yerine kuzu eti gibi, keçi eti gibi öneriyoruz. Veya inek sütünden yapılan yoğurt peyniri yerine keçi peyniri, olmazsa manda peyniri veya bu hani genetiği değişmemiş diye bilinen Jersey sütlerinden elde edilen yoğurt peyniri gibi kullanabilirsiniz. Bazen ağrıya sebzeler bile sebep olabilir. Hepimizin çok sevdiği işte yaz aylarında domates, patlıcan, biber, patates. Bunları biz eliminasyon beslenme programı dediğimiz bir beslenme şekli var. Bunda belli bir süre uzak tutuyoruz gıdalar. Ondan sonra her hafta bir tanesini ekleyerek bakıyoruz. Sizde bir reaksiyon oluşturuyor mu? Bir ödem var mı? Kaslarınızda bir ağrı var mı? O yüzden özellikle domatese, patlıcana, bibere ve patatese dikkat etmek gerekiyor. Bir de bakliyat. Fasulye, nohut, mercimek bu konuda ağrıyı artırabiliyor. Vücutta ödem, inflamasyona sebep olabiliyor. O yüzden biz bunları belli bir süre uzak tutup vücuttan sonra haftada bir ekleyerek sizde reaksiyon oluşturan, size iyi gelmeyen bir gıda var mı? Muhakkak bunu bir gözden geçirip ona göre size uygun beslenme programını oluşturuyoruz. Hocam mesela siz markete girdiğinizde veya markete biz ikimiz beraber markete gidelim. 3 tane almayacağınız ürün marketten asla bunları koyma alışveriş sepetine diyeceksiniz bana. Ne aldırmazsınız marketten? Özellikle işlenmiş ürünler, hani sosis, salam gibi onlara yaklaşmayın diyoruz. Onun dışında mesela market yoğurdunu siz kullanır mısınız? Ben kullanmıyorum. Yaparsam süt. kendim yapıyorum ben yoğurdumu mümkün oldukça. Çünkü biliyorsunuz yani içindeki gıda katkı maddeleri ne yazık ki vücuda erken yaşlandıran, vücudun enerjisini azaltan, obeziteye sebep olan, inflamasyonu artıran katkı maddeleri, bu hani E ile başlayan ve istenmeyen pek çok maddelerin olduğu gibi. Emilgatör müydü? Evet. Yani onlar işte bazıları kıvam artırıcı oluyor biliyorsunuz. O yüzden onlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Mesela hocam bazılarının içinde şey yazıyor, emilgatör, ben o şeyleri okurum arkalarına ne yazıyor, soya lecitin. Evet. Bazılarında işte yurt dışında olanlarda mesela orada domuz yazıyor. İşte bazılarında hayvan katkısı yazıyor. Onların hangisi mesela, biz hayvan katkılı lecitin yazanı mı kullanmalıyız yoksa soya mı? Şimdi soya olduğu kesinse olabilir ama mümkün oldukça işte o hayvan katkılı dediklerinin ne olduğu içerikleri belli değil. Ya o numaralarını ayrıntılarıyla bilmek lazım. Artık bu gıda katkı maddeleri konusunda uygulamalar var. Evet. Yani telefonuna onlar indirilip gerçekten yani bizim için temiz bir gıda mı, yenilebilecek şeylerden mi, ona bakmak lazım tabii ki. Ya sağlık açısından bir sorun oluşturabilir mi veya dini açıdan bizim için uygun temiz bir gıda mı, oradan incelenebiliyor. Mesela bunlar. ben E471 yazan ürünleri genelde almam. Numaralarına kadar ezberlemiştim. Hocam bak ikimiz de Başak Burcu'yuz ya. Detaycıyız, takılıyoruz. Yayından önce hocamın burcunu öğrendim de o da Başak'mış. Şimdi birazdan medikal astrolojiye de gireceğim ama burçlarla alakalı da sorabilirim. İzni aldım.
Estağfurullah. Ben hastalıkların burçlarla ilgisi var mıdır diye böyle bir merakla girmiştim hakikaten. O yüzden de danışanlarımıza faydalı olabilmek için acaba burcu sebebiyle hani yapılabilecekler varsa hayatına katkı sağlayabilecekler diye. Çünkü kişinin psikolojisi, mizacı çok önemli biliyorsunuz. Burcu da önemli. Yani bu ta eskiden İbn Sina'dan beri ana tıp kitaplarında da geçen bir konu aslında. Yani hakikaten medikal astrolojiyi de ben o yönden önemsiyorum. Yani çevrenizde bakıyorsunuz işte bazı insanlar iletişime daha açık oluyor değil mi? Başak Burcu gibi, ikizler gibi Merkür etkisiyle. Bazı insanlar diyelim işte daha duygusal oluyor, içine atıyor, aile bağları daha güçlü oluyor. Diyelim bir Boğa Burcu gibi, Yengeç gibi dile getiremediği düşünceler, duygular oluyor. Onlar da vücutta birikiyor bir yerlerde. Yani omuzlarda bazen sadece bir anatomik değişiklik ya da görünen bilgisayar başında oturduğum için böyle olduğundan olmuyor. Bazen duygusal sebepler oluyor. Sanki omzunuzda birisi oturuyormuş gibi biz onu muayene sırasında hissediyoruz zaten. Veya sanki dünyanın yükü sizin omzunuzda toplanmış gibi. Biraz önce de söylediğim gibi boynumuz sadece bizim başımızı taşımıyor, duygularımızı da taşıyor. Ama mizaç etkiliyor. Burçlar ilintisi var. Bunları araştırmalarda, kendi deneyimlerimizde de gördüğümüz için ben de danışanlarıma, hastalarıma yararlı olabilmek için bu yönden de değerlendiriyorum. Yani bütüncül yaklaşmak lazım. Kişi sadece görünen o kası ve organıyla, kemiğiyle, iskeletiyle yaşamıyor, ayakta durmuyor. Bizi en çok yaşlandıran sebepler bazen duygularımız, kendisini insanın yalnız hissetmesi, içine attıkları, anlaşılamaması da oluyor. Anlaşılmak çok kıymetli. Kesinlikle. En az bir ilaç kadar, bir Evet. vitamin kadar. Evet. Eğer kişinin çevresindeki yaşadıkları bu iş yeri olabilir, ailesi olabilir, onu negatif yönden etkileyip anlaşılamadığını düşünüyorsa siz istediğiniz kadar sağlıklı beslenmeye çalışın. Organik beslenin, spor salonlarına gidin. İyileşme olmuyor. Tam iyileşme olmuyor Aysu Hanım. Evet. O yüzden anlaşılmanın üzerinde özellikle durmak isterim. Bunu da sağlarken kişinin beslenmesini programladığımız gibi, egzersizlerini planladığımız gibi veya bir tedaviye ihtiyacı varsa işte fizik tedavi olur, enjeksiyonlar, serumlar. Bunlar kolay işler. Kişinin ihtiyacına uygun şekilde doğru zamanda yaptığınızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama anlaşıldığını hissetmesi kişinin çok kıymetli. Evet. En az bir vitamin kadar, en az damardan bir serum kadar. Hocam mesela bazen herkes kuruntu yaptığınızı zannediyor. Siz gidiyorsunuz, tahlil yaptırıyorsunuz, tanı yok. Sürekli tahlil yaptırmayı Evet. doğru buluyor musunuz? Yani o da bir şekilde insanı çok yoruyor ve stres sebebi oluyor. Stres olduğu zaman vücutta istenmeyen bazı hormonlar salgılanır. Yani vücudu yaşlandıran maddeler salgılanır. O da ağrı yapar, erken yaşlandırır bedeni. Enflamasyon yapar, vücutta ödem tutar ve yavaş yavaş insanı zayıflatır. Aynı şu duvardaki nem gibi. İçten belki dışarıdan bir şey görünmez önceleri ama o yavaş yavaş hücrelerin enerjisini tüketir. Mitokondriler az çalışmaya başlar. Mitokondri hücrenin enerji üretim merkezi biliyorsunuz ve sabahları enerjiniz azalır veya beyin sisi başlar, kafanız dağılır, konsantre olamazsınız işinize. O yüzden her şey dozunda güzel. Bir bitki çayı da olsa dozunda güzel. Hastaneye gitmek de olsa değişik değişik doktorlardan bir ondan görüş alıp bir ondan görüş alıp hepsine uymaya çalışırken veyahut da işte elimizdeki telefonda şimdi yapay zekada bile değişik yapay zeka programlarından fikir almaya kalkan insanlar oluyor. Farklı farklı durumlarla karşılaşınca o da stres yapabiliyor. Yani insan sağlıklı yaşam yolculuğuna devam ederken yılda bir check-up'ını yaptırabilir. Ailesel problemleri varsa bir genetik test yapılır ve ona göre epigenetik düzenlemeler yapılır. Biz bunları artık günlük hayatımıza, rutinimize soktuk. Kliniğimizde de yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz. Ölçeceğiz önce. Vitamin oranlarınız nasıl? Hormonlarınız nasıl? Yaşınıza uygun mu? Çünkü 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı, 50'li yaşlarda her 10 yıl için dekatlarda yapılması gereken tahliller var. Ve belli değişimler var. Siz ona göre normal misiniz? Bir şikayetiniz var mı? Genetik olarak hangi hastalıklara karşı riskiniz var? Onları bilelim ki ileriye yönelik önerilerde bulunabilelim değil mi? Yani bir genetik haritalamanızı yapıyoruz mesela. Hayatınızda bir kere yaptırıyorsunuz ama ondan sonra tüm ömrünüze faydası olacak şekilde bilgiler geliyor.
size işte hangi egzersizler uygun, hangi beslenme programı uygun, hangi hastalıklara karşı riskiniz var. Diyelim kalp damar hastalığı işte günümüzde her geçen gün artıyor ne yazık ki. Özellikle pandemiden sonra bu daha da arttı. İşte burada aşıların etkisi olabilir, virüsün kendisinin etkisi olabilir değil mi? Mesela hocam o aşılardan sonra hani bu kalp krizleri bilmem ne kronik daha da arttı ya. Biz bu sıvıların şeyinden nasıl kurtulacak vücudumuz? Yine mi hacamat? Şimdi tüm dünyada bu alanda önerilen birkaç tedavi var. Bunlardan bir tanesi hacamat. İkincisi ozon tedavisi. Üçüncüsü de glutatyon benzeri kan akışkanlığına destek olan tedaviler, damardan serumlar. Yani ben bu üçünü önerebilirim. Hacamat, damardan oksijen, ozon ve glutatyon. Eğer ailenizde bir risk varsa tabii ki tahlillerinize bakıp ona göre sizin için hangisi uygun veya hangilerine ihtiyaç var bunu birlikte belirleyebiliyoruz. Ama özellikle hacamat senede bir kere bile yapılsa vücudun genel bir doğal detoksu olduğu için çok önemsiyorum ben. Ozon oksijen tedavisi değişik şekillerde yapılıyor ama böyle özellikle kalbi ve damarları ilgilendiren durumlarda damardan bir 10 seans öneriliyor. Haftada 1 veya 2 seans şeklinde önerilebilir. 15 dakikalık bir işlem zaten. Artık öyle teknikler gelişti ki tek seferde bile yapılabiliyor bu multipass dediğimiz sistemle. Glutatyon da damardan yine damar içi uygulamalar, IV uygulamalar dediğimiz o da haftada bir 5 seans yapılarak eğer böyle riskiniz varsa önüne geçmiş olabilirsiniz. Mesela hacamat demişken onu da sorayım, demin unuttum. Mesela kadınlarda adet dönemi olduğu için mesela kadınlara çok da uygun değil deniyormuş. Ben yanlış biliyormuşum. Hocama da sormuştum yayından önce ama doğru mu bu bilgi yoksa doğru bilinen bir yanlış mı? Aysu Hanım, şimdi özel günlerdeki gelen kanla vücut zaten temizleniyor diye bazen danışanlarımızdan duyuyorum. Halk arasında bilinen. Evet. Ama bizi vücudumuzu yaşlandıran maddeler en çok cilt altında birikiyor. Ve cilt altında biriken bu maddelerin dışarıya tahliyesi de sadece hacamatla ve en uygun şekilde oluyor. Yani damardan alınan kan başka faydası var. İşte aylık o regl dönemlerinde vücuttan atılan kanın başka bir detoks faydası var. Ama hacamatla ikisi karıştırmamak gerekiyor. Hacamatınki bambaşka faydası var. Vücudu en çok temizleyen doğal bir detoks yöntemi hacamat. Evet. Onun faydası bambaşka. O yüzden kadın erkek herkese senede 1 veya 2 kere 6 ay arayla özellikle ilkbahar ve sonbahar, yazın başlangıcı bir de kışın başlangıcında öneriyoruz. Hocam menopoza girme yaşı çok düştü. Menopoz geciktirilebilir mi kadınlarda? Evet, yani bu da bir yaşam tarzı meselesi aslında. Yani yaşanılan stres, beslenme programları, hareketsiz yaşam tarzı her şeyi etkiliyor ne yazık ki. Elbette geciktirilebilir. Özellikle biz biraz önce bahsettiğim bu oksijen uygulamaları, bazı damardan serumlar, hatta osteopati, nefes terapisi bile doğru şekilde yapıldığında, dokuların yani oksijenlenmesi sağlandığında, mitokondriler iyi çalıştığında geciktirilebiliyor. Bazen hatta menopoza girdim diyor kişi. Fakat sonra biz bu tedavilerden sonra bakıyoruz ki hocam ben normal bir şekilde tekrar günüm geldi demeye başlıyor danışanlarımız. O yüzden hücrelerimizi canlı tutabilmek, oksijenlendirmek ve normal olması gereken fıtrata uygun bir yaşam tarzı aslında çok kıymetli. Burada da beslenme önemli. Kaliteli bir uyku, yeteri miktarda, hani erken yatıp erken uyanmak gibi hormonlarımızı dengeliyor gerçekten. Egzersiz, beslenme, uyku, egzersiz dedik. Eğer kronik bir hastalığınız varsa bunların iyi takibi. Ne aklımıza gelir kronik hastalık deyince? İşte kalp damar hastalıkları, hormonal hastalıklar. Mesela diyelim tiroid bezinin az çalışması, Hashimoto. Bugünlerde o da çok yaygınlaştı. Tiroid hormonları az salgılanmaya başladığı zaman metabolizma yavaşlıyor. Kaslar geriliyor, beyin sisi olabiliyor, kansızlık olabiliyor. Tüm sistem etkileniyor. Veya beyin sisi, o ne hocam? Beyin sisi, brain fog. Bu da unutkanlık, konsantrasyon, odaklanma problemlerinin olduğu genel bir beyinle ilgili aktivitelerin yavaşladığı bir durum. Sanki beyninizde bir sis var, tam kullanamıyorsunuz gibi. Mesela önünüzde bir yazı var. Eskiden bir kere okuduğunuzda yazıyı, okuduğunuz kitabı anlardınız ve tamam, hıfzettim diye düşünürdü insan. Ama şimdi birkaç kez okuma ihtiyacı hissediyorsun. Bazen altını çiziyorsun, bazen fosforluyorsun, başına yıldız koyuyorsun. Yani eskisi gibi tam algılayamadığını, tekrar okuma ihtiyacı hissettiğini fark ediyorsun. Beyin sisi diyoruz buna. Veya mutfağa gidiyorsun bir şey almaya ama ben
niye geldiydim mutfağa diye düşünmeye başlıyorsun. Veya bir arkadaşınla konuşuyorsun telefonda, adı gidiyor aklından. Halbuki sık görüştüğün bir Evet arkadaş. oluyor, bu niye? İsmiyle hitap etmeye ihtiyacı hissettiğin birisi var. Hani samimi ve Evet, görüştüğün birisi görüştü. ama ismi aklına gelmiyor. O yüzden ismini söylemekten çekiniyorsun. Veya mutfağa gidiyorsun, elinde işte bir anahtar var diyelim, buzdolabına koyuyorsun. Sonra saatlerce o anahtarı arıyorsun. Yani gittiğini unutuyorsun, başka bir şey oluyor. Ondan sonra böyle bir beyin zihinsel faaliyetlerin eskisi gibi olmadığını fark ediyorsun. Ne Biz buna yapacağız? beyin sisi diyoruz. Oo. Burada da kök sebebi bulmak lazım. Yani bir vitamin, mineral, element eksikliği mi veya beyin hücrelerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olan stikolin gibi bir maddeye mi ihtiyaç var? Biz bunun sebeplerini tespit edip ona göre destekliyoruz. Bazen işte son senelerde ne yazık ki unutkanlık, demans, Alzheimer gibi rahatsızlıklar arttı. Özellikle diyabetin de artmasına bağlı olarak. Eğer kök sebeplerde böyle bir şey varsa tabii ki kan şekerinin bir regülasyonu, düzenlenmesi, ayarlanması gerekiyor. Eksik bir madde varsa onun yerine konması gerekiyor. Bazen bakıyoruz kan tahlilleri her şey normal. Bazen stresten de oluyor. İnsanın kafası her tarafa link atıyor. Düşünsene. Yani işinde çalışıyorsun burada ama aynı bilgisayar ekranında açık bir ekran var ama arkada diyelim 47 tane daha sayfa açık gibi diye mesela. Senin de zihnin her tarafa link atıyor. Hepsine yetişmeye çalışıyorsun. O stres, gerginlik de kasları ağrıtır, beyin sisi de yapar, bağışıklığı da düşürür. O yüzden aslında hayat biraz yavaşlatmak, kendimize mola vermek, arada bir nefes almak lazım. Evet. Sağlıklı yaşam için. Çok doğru. Ya biz galiba longevity'yi yanlış anlamışız. Ya şimdi bak, yolda gelirken de mesela ofise gelirken bakıyordum böyle işte eskinin 53'ü, şimdinin 53'ü. Cem Yılmaz'ı koymuşlar. Öbür tarafa işte daha rahmetli olmuş bir tiyatrocu ama o zamanki 53 tutma. Tamam, yüzümüz falan hani böyle daha genç duruyoruz eskilere göre. Hepimiz daha yüzleri parlak da herhalde biz içeriği tamir etmiyoruz. Bu beyin sisi, osu busu her şey oluyor. Yanlış mı anlıyoruz biz Türkler longevity'yi? Ne yazık ki öyle oluyor hakikaten. Yani bir de esas sağlık tabii içten dışı olması lazım. Hücrelerimizi de yani hep bazen görünüşe bakıyoruz biz ama bakıyorsun ondan sonra genç bir yaşta kalp damar hastalığı sebebiyle ne yazık ki istenmeyen durumlarla karşılaşıyoruz. İşte son senelerde çok görüyoruz değil mi? Basına da yansıyan şekilde genç yaşta sevdiğimiz insanları kaybedebiliyoruz veya işte bir sporcu da olsa diyelim futbol sahasında istenmeyen bir durumla karşılaşılabiliyor. O yüzden yaşam tarzını iyi düzenlemek gerekiyor hakikaten sağlıklı yaş almak için. Varsa ailede bir kronik hastalık, onun tespiti. Arada bir işte çok aşırıya kaçmadan, hani demin tahlilleri sordunuz ya, öyle sık sık tahlil yapmak, bir o doktorun bir bunun ya da işte Google'dan devamlı sağlık bilgilerini o da stres yapmadan götürmek lazım. Yani tahlillerin normal çıktı, muayeneniz yapıldı, normal çıktı. Ne güzel aile hekimleri var. Ama ağrı geçmiyor. İşte tanı koyamıyorlar. Öyle durumda işte Stres, daha öyle durumda kök sebebi bulmak lazım. Şimdi bazı hastalıklar, fibromiyalji de bunlardan biri. Kök sebebin bulunması konusunda MR çekiliyor, normal çıkıyor. Tahliller normal çıkıyor dedik. Böyle durumda ne yapılabilir diye ben de araştırdım Aysu Hanım. Değişik sistemler var işte yurt dışında. Özellikle Almanların bu konuda yaklaşımını seviyorum ben. Yine Rusya'da, Amerika'da değişik bunların tespitiyle ilgili çalışmalar var. Bazı rutin tahlillerin dışında yapılan tahliller de var. Mesela fibromiyalji hastalarının bağırsak florasında sayısı düşük olması gereken bakterilerin arttığı, yüksek olması gerekenlerin de azaldığı tespit edilmiş. Mesela fibromiyalji hastalarında bir GAITA tetkiki yapmak lazım. Mikrobiyota testi diyoruz biz buna. Burada bizim için önemli ipuçları geliyor. Hem teşhis konusunda hem de tedavi konusunda. Yine termografi dediğimiz bir teknik var. Bu da aynı deprem haritası gibi vücudun oksijenlenmesini gösteriyor. Mesela sizin vücudunuzda oksijenlenmesi azalan yerler nereler? Aynı deprem haritasında fay hatları gibi. Diyelim işte kasların yoğun olduğu, diyelim sizde de ilk görünüşte dikkatimi çekmişti. Burada bir gerginlik mesela. Ağrıyan yerler, nerelerde zayıflama var? İşte diyelim dizinde, menisküsünde sıkıntı var veya omuz kaslarında. Biz bunu aynı zamanda fibromiyalcinin teşhisi için de kullanıyoruz.
sadece 10 dakikalık bir işlem, termografi dediğimiz. Çektiğimiz zaman vücudun oksijenlenmesinde nerede sıkıntı var, inflamasyon nerelerde, kasların fonksiyonel durumu görünüyor. Biz bunları aynı zamanda mesela sporcularda falan da kullanıyoruz. Şimdi büyük futbol takımları da kullanmaya başladı. Hem dünyada hem ülkemizde de bir takım başladı. Şöyle, kaslar gerçekten sağlam mı? Mesela bir futbol takımı bir futbolcuyu alıyor ama sahada gerçekten ne kadar kalabilecek? Yani bir sürü paralar ödeniyor ama aktif oynayabilecek mi yoksa yedek kulübede mi bekleyecek? Buna bakmak gerekiyor. O kasların fonksiyonel durumunu gösteren yeni teknikler çıktı. Biz bu tekniklerle görebiliyoruz. Artık hani eskiden fibromiyajinin teşhisi zor, tahlillere çıkmıyor, görüntülemeye çıkmıyor denirdi ama artık yeni teknolojiler, özellikle son birkaç yılda gelişen tekniklerle bunlar da mümkün hale gelmeye başladı. Evet. Hocam mesela çocukluğumuzdan beri şeydir, illa bir portakal suyu içirilir her sabah veya olur. Ama sonradan öğrendik ki bir tane portakalda, iki tane portakal yesen de vitamini bir portakaldan alıyoruz zaten. Böyle dolu dolu içirirler ya. Siz doğru buluyor musunuz mesela böyle portakal suyunu içmeyi her gün veya D vitamini yüklemeyi? Şimdi özellikle vitaminler, bir vücutta birikenler var. Bir de birikmeyenler var. Yani suda eriyenler, yağda eriyenler. Yağda eriyenler özellikle vücutta birikir. O yüzden ihtiyacınız varsa kullanmalısınız. Diyelim D vitamini işte 50 ile 60 arasında minimumda tutmak gerekiyor. Kan tahlline baktıralım, o düzeyde mi? Eksikse yerine koyalım. Ama fazlaysa diyelim işte 100'ün üzerindeyse özellikle dikkat etmekte fayda var. Vücutta biriken vitaminler karaciğerimizi, böbreğimizi yormasın, tansiyonumuzu yükseltmesin veya başka birikim yapıp da zararlı olmasın diye. Suda eriyen vitaminlerin de özellikle işte B vitamini, C vitamini gibi B vitaminlerinden sadece 12 vücutta birikebilir. Diğerleri birikmiyor diye biliniyor şu anki bilgilerle. C vitamini de fazla olursa vücuda yük bindirir. Hani taş oluşumuna falan sebep olur diye. Onlara dikkat edecek ama vücudumuzun ihtiyacı olan belli bir oran zaten. Onu alıp sonrasına fazlasına gerek yok gerçekten. Her şeyde doz önemli. Yani bu bir bitki çayı da olsa, mesela bitki çayların işte günde 2 fincan, 1 ya da 2 fincan öneriyoruz. Fazla olursa diyelim kas gevşetici özelliği artıyor. Siz ya da enerji toplayayım derken tansiyonunuz yükselebiliyor. Özellikle biberiye gibi, kantron gibi bazılarında dikkat etmek lazım. Veya işte böbrekte, karaciğerde istenmeyen durumlara sebep olabiliyor. Yani her şeyde doz önemli. Bu vitamin de olsa, bitki çayı da olsa, sevgi de olsa. Her şey fazla olduğu zaman kıymeti bilinmiyor. Ya da zarar gelmeye başlıyor vücutta. Siz kahve tüketiyor musunuz? Evet, ben çayı da kahveyi de severim. Çayı daha çok tercih ederim. Ama kahvaltıdan sonra bir kahve veyahut da işte akşam yemekten sonra bir kahveyi de çok severim. Mesela şimdi en son dönemde filtre kahve çok tüketiyor. Gençler de çok tüketiyor. Biz de böyle ayık kalmak için hani dediniz ya o sabah yorgun kalkma halinde hemen bir filtre kahve bir kendime geleyim. Bu doğru mu? Kendine gelmek için kesinlikle doğru değil. Çünkü sonrasında kortizolü artırıyor ve bazı sıkıntılara sebep oluyor. Kahveyi kahvaltıdan sonra, o yüzden hani bizim kültürümüzde de kahvaltı denmiş ya, kahvenin altına bir şeyler koymak lazım. Üstüne kahve. Ben de o şekilde yapıyorum. Öyle öneriyorum. Daha da sağlıklı olduğunu danışanlarımda gördüm. Hep ben o dolu dolu kahvaltıyı da hiç sevmiyorum hocam ya. Yani haftada bir falan okey de her gün. İhtiyacın olan kadar ama. Yani, tıka basa yemek ne bileyim. Kabak kalkar kalkmaz mideyi o kadar yormak. Bilmiyorum şimdi yanlış, tavsiye değildir. Sağlık tavsiyesi değildir ama benim kendi şahsi. Zaten yanlış mı düşünüyorum? Çok erken biz de önermiyoruz. Yani güne ben kendim ne yapıyorum diye sorarsan kalktığım zaman bir limonlu tuzlu su içiyorum. Yani suyun içerisine bir yarım ya da bütün limon sıkıyorum. Üstüne de birazcık böyle çay kaşığının ucunda işte kaya tuzu, pembe tuz var ya, ondan ekleyip bu hem bağırsak florasına iyi gelir. Hem sizin sabah işte bağırsakların bir harekete geçmesi ve vücudu daha alkali hale getirmek için yararlıdır. Neden alkali hale getirmek istiyoruz? Hem enerji üretimi hem bağırsak florası için hem de daha sağlıklı yaş almak için, kendimize biraz gelmek için. Kahvaltıyı da hemen çok erken yapmayı önermiyorum. 2 öğün beslenmek benim yaşam tarzım ve danışanlarım da öyle öneriyorum. Geç bir kahvaltı, erken akşam yemeği. Yani diyelim işte herkesin tabii çalışma hayatına göre veyahut da evde olmasına göre bunları ayarlayabilirler. Ama genelde geç bir kahvaltı, erken akşam yemeğiyle 2 öğünle beslenmek uygun. Mesela kahvaltıyı saat 10'da yapıyorsa veya 11'e doğru yapıyorsa akşamda 6-7 gibi yesip bitsin.
Evet, en güzeli böyle tabii ki. Evet. Yani Tamam. mümkün oldukça hani yatmadan birkaç saat önce yemeği kesmek, özellikle çiğnenir gıdaları kesmek gerekiyor ya. O yüzden 6-7 gayet uygun. Hocam mesela çok zayıf insanlar, çok zayıf olsan da selülit kurtulamıyor kadınlar selülitten. Zayıflarda da var. Mesela Ebru Şallı hep pilates yapıyor, sonra bir selülitli görüntüsü yakalanmış magazine falan. Hani bu selülitten kadınlar niye kurtulamıyor? Spor yapsalar da selülit var. Şimdi Genetik mi bu? genetik tarafı var. Vücuttaki maddelerin artması, azalması, uyku kalitesi. Mesela kolajen gece sentezi konusunda mesela bazı hormonlar özellikle gece salgılanıyor biliyorsunuz. Büyüme hormonu, growth hormonu, melatonin gibi. Gece kolajen sentezi de oluyor. Mesela uykusunu alamayanlarda kolajen sentezi olmaz. Siz istediğiniz kadar beslenmeye dikkat edin, organik yiyin veya her hafta işte spor salonuna gidin veya pilates yapın. Yaşam tarzı önemli burada. Lifestyle medicine dediğimiz. O yüzden sadece bir uygulama çok iyi gelir, bu hep sağlığıma iyi gelecek gibi düşünmemek lazım Aysu Hanım. Yani hayat tarzımız önemli. Stres kaynakları, onları mümkün oldukça azaltmak lazım. Varsa bir şey, bunları bir listeleyip hayatımızdan bir sadeleştirmek. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların ne kadar işte sağlıklı olabilirse, biraz önce bahsettiğim gibi böyle durumda cilt sağlığı için de çok önemli. İnflamasyonu azaltan gıdalar. Diyelim işte büyükbaş et süt ürünleri yerine küçükbaş yemesi veya bazı dokunan gıdalar varsa bunlar artık eliminasyon diyeti gibi veyahut da bazı testlerle tespit etmek mümkün. Bunları vücuttan uzaklaştırmak çok iyi oluyor. Bir de stres kaynakları varsa onları da en uygun şekilde, bu artık doğal fitoterapi, aromaterapi yağları da olabilir veyahut da psikolojik yönden insanın direncini artıracak değişik uygulamalar var. Onlardan istifade edilebilir. Doğal detoks sağlayan mesela işte bir hacamat hem fiziksel hem mental hem de psikolojik sağlığa çok iyi geliyor gerçekten. Kişide endişe, kaygı, panik atak varsa bunlara da çok iyi geliyor. Bunları genel bir yapılıp vücut bir temizlenirse cilde de çok iyi geliyor. O yüzden cilt altındaki toksinleri de uzaklaştırma konusunda da faydası olduğu için hacamatı önerebilirim böyle durumlarda. Hocam peki son olarak programı bitirmeden şunu soracağım size. Gerçekten de siz de mesela eski jenerasyona göre şimdi insanları yaşına göre daha genç gösterdiğini düşünüyor musunuz? Yaşına göre daha genç gösteriyor ama işte iç organların yaşı da önemli. O yüzden bütüncül sağlığı çok önemsiyoruz. İçten dışa genel sağlık için her insan kendi sağlığının da hastalığının da başyazarı. O yüzden eksikleri varsa yerine koyma, kronik hastalıkların takibi konusunda zamanında doğru adım atmak çok önemli. Önemli. Peki hocam mesela sürekli son soru artık. Sürekli kaygıları olan, böyle sürekli gün içerisinde o stres, endişeli olan insanlar için ne önerirsiniz? Son zamanda çok arttı kaygı bozukluğu. Öncelikle doğru nefes alıp vermek çok önemli. Nefes terapi dediğimiz bir uygulama. Yani değişik bu alanda videolar var YouTube'da. Biz de paylaşmıştık Instagram'da. Hakikaten hücrelerimizin oksijenlenmesi için nefes çok önemli. Uyku kalitesi çok önemli. Mümkün oldukça erken yatıp erken kalksınlar. Beslenme önemli. Özellikle uyumadan 3-4 saat önce çiğneyerek aldıkları gıdaları kesmiş olsunlar. Değişik çaylarımız var bu konuda. Hem aromaterapi yağları biraz önce bahsettiğim gibi hem de çaylar. Mesela melisa, papatya gibi, lavanta gibi bunlardan istifade edebilirler. Aromaterapi yağlarından da günlük bir yürüyüşleri olsun vücudu dinlendirme açısından. Akşam uyku hijyeni çok önemli. Yatmadan önce odalarını bir havalandırmak, ılık bir duş almak, yine ortamın kokusu, güzel bir müzik ve herkesin yaşayışına göre belki bir güzelce abdestini alıp bir dua ederek veya meditasyon yaparak geceye uykuya hazırlanmak önerebileceğim ilk şeyler. Evet, özellikle hele şu günlerde değil mi? Şu günlerde daha çok dileklerin kabul olduğu günlermiş. Bol bol dua edin. Evet, böyle güzel bir günde bilgilerimi paylaşma fırsatı verdiğin için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla ben de keyif aldım hocam. Yine bekleriz. Değer kattınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.